Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika lezzetiyle yapımı oldukça kolay olan el açmalı börek tarifim var. Bu böreği açmak ve şekil vermek gerçekten çok kolay. Lezzeti de bir o kadar güzel. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizin ilk olarak hamurunu yoğuracağız. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. 1 paket mayayı da ekledikten sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada kullanmış olduğunuz suyun ılık, yoğurdun da oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bir kısmını koyduktan sonra spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sizler de ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Biraz daha karıştırdıktan sonra unun kalan kısmını da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Biraz daha yoğurduktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak burada yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurursanız, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. 4-5 dakika boyunca hamuru tezgahın üzerinde yoğuruyorum. 5 dakikanın sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde kıvamını aldı. Hamuru rulo haline getiriyorum. Burada ilk önce 2 parçaya, daha sonra tekrar 2 parçaya keserek toplamda 4 tane parça elde ediyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek kesmiş olduğum hamurları beze haline getiriyorum. Bu hamuru yoğurma kabının içerisinde mayalandırmıyoruz. Beze haline getirerek tezgahın üzerine koyacağım. Burada dinlendirme işlemi yapacağım. Hamurumuz oldukça yumuşak olduğu için undan biraz yardım alabilirsiniz. Fakat aşırı un kullanmayın. Bütün hamurlarımızı beze haline getirdik. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bezelerin üzerine temiz bir poşet koyarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Burada hem mayalanacak hem de dinlenecek. Dinlenmiş olan bezelerin üzerine açıyorum. Bir tanesini biraz un serpiştirerek tezgahın üzerine alıyorum. Diğerlerinin de kurumaması için üzerini tekrar kapatıyorum. Tezgahın üzerine almış olduğum bezenin üzerine biraz daha un serpiştiriyorum. Burada servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar merdane yardımıyla açıyorum. İsterseniz bu işlemi oklavayla da yapabilirsiniz. Hangi işlem sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Önemli olan servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açmak. Açmış olduğum bezeyi kenara koyuyorum.
4 adet bezeyi bu şekilde yaparak açacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalında birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bütün bezelerimizin hepsini açtık. Bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Tarifimde 50 gram tereyağı kullandım. 25 gramını tezgahın üzerine koyduğum hamurun üzerine koyuyorum. Parça parça koyduktan sonra elimle her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu böreği lokmalık yapıyoruz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Arasına koymuş olduğumuz bu tereyağı sayesinde de lezzetine lezzet katacağız. Lokmalık börekte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurun üzerine tereyağını yaydıktan sonra ikinci hamuru alıyorum, onun üzerine kapatıyorum. Ucu ucuna denk gelecek şekilde hamuru düzeltiyorum. Daha sonra servis tabağının içerisine alıyorum. Üzerine temiz bir poşet geçirerek dolaba kaldırıyorum. Yarım saat boyunca buzdolabımızda dinlenecek. Yarım saatin sonunda bir tanesini alıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Dolapta bekletmiş olduğum hamuru tezgahın üzerine koyuyorum. Üzerine biraz un serpiştirerek elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla dikdörtgen form alacak şekilde açıyorum. Bu aşamada isterseniz bu işlemi merdane ile yapın, isterseniz oklava ile yapın, hiç fark etmez. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Hamurumuzu yeterince incelikte olacak şekilde açtık. İçerisine biraz lor peyniri koyuyorum. Daha sonra lor peynirlerini elimle güzelce yayıyorum. Lor peynirini avucumun içiyle bastırarak yapıştırıyorum. Uç kısmından başlayarak 2 parmak aralıklarla hamuru ikiye katlıyorum. Birincisini katladım, daha sonra ikincisini katlıyorum. Rulet yardımıyla bitirmiş olduğum kısımdan 1 santim geriye gelecek şekilde kesiyorum. Kestiğim bölümden başlayarak 2 parmak aralıklarla tekrar ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Hamurun hepsi bitinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Hamuru bu şekilde katladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Daha sonra böyle bir kesici yardımıyla 2 parmak aralıklarla tekrar kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Böylelikle böreklerimiz lokmalık olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu böreği yapmak aşırı kolay ve çok lezzetli oluyor. Lokmalık olacak şekilde börekleri kestim. Her parçanın orta kısmından tutarak sıkıştırıyorum. Böylelikle böreğimize şekil vermiş oluyoruz. Sizler isterseniz yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla da değişik şekiller verebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde de böreğinizi yapabilirsiniz.
Üzerine sürmek için yumurta sarısını ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Bu 3 malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra böreğimizin üzerine sürüyoruz. Fırınımı da 170 derece alt üst ayara açtım. Böreği sıcak fırına koyacağım. Yumurta sarısıyla karıştırmış olduğum malzemeleri böreklerin üzerine sürdükten sonra sıcak fırınımıza götürüyoruz. 40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde böreğimizi pişiriyoruz. Bu işlem herkesin kendi fırınının derecesine göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler de kontrollü pişirin. Sizlere bir de bu leziz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Daha önceden kesmiş olduğum bölümlerden tekrar kesiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kat kat lokmalık böreklerimiz hazır. Ben iç harcı olarak çökelik kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Bu leziz böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.